Arkadaşlar selamlar. Yeni bir videoda hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu videomuzda ne yapacağız? Bu videomuzda balina hesabını inceleyeceğiz. Balina hesap serisinin ikinci videosu. Peki bu sefer hangi balinayı inceleyeceğiz? 189'daki GP isimli balinayı inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi bu arada CP'si 845 milyon. CP'ye göre hani VIP 13 mesela ama CP'si 845 milyon. Bu neden? Bu bana kalırsa oyunu bildiğinin net bir şekilde göstergesidir abi. Bu arada bu direkt yani tam benim kafada gidilmiş bir hesap. Neler yapmış neler etmiş çok merak ediyorum. Ben de sizlerle birlikte ilk tepkilerimi vereceğim. Sadece VIP seviyesine baktım. VIP seviyesi 13 dostlar. Ve harbiden sağlam bir para yatırılmış gibi yani belli. Şimdi CHP'si 845 milyon, öldürmesi 49,7 milyon diyebiliriz. 8 milyon hadi. Öldürmesi de bayağı yüksek. Bu da ne demek oluyor? Savaşmayı da biliyor. Ve sonucu 189'da dostlar. Şimdi klasik olarak birinci ordusundan başlayalım. Bakalım gücü ne? Tıkladım. Bu arada kalesi 8. Allah Allah. Ciddi misin oğlum? Onu söylemeden edemeyeceğim. Şimdi 3G gücü var. Bu arada birinci ordusu bayağı iyi. 3.8 hatta ya 0.8 3.1G olmuş sayılır. 20M güç kalmış. Savaşçı oynuyor. Okçu oynasa bence daha iyiydi ama savaşçı başlamış muhtemelen. Ve 3.1G bence süper. Bence mükemmel 3.1G bu arada. Şuradan şöyle yapsak daha az olur. Şimdi birinci ordusu 3G diyelim. İkinci ordusu 1.4G diyebiliriz. Okçu oynuyor ikinci ordusuyla. Bu arada ikinci ordusu da güzel. İkinci orduya da yatırım yapmış muhtemelen. Üçüncü ordusu binici. Aynen 600 milyon. Üçüncü orduya pek fazla yatırım yapılmamış. Yani mantıklı olan bence de bu şekilde. Hani ikinci orduyu bile çok yükseltmeye bence çok gerek yok. VIP 15 falan yükseltmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben. Dördüncü ordusu da bayağı düşük. 348 milyon. Şimdi kahramanlara bir girelim. Bakalım silahları, ekipmanları nasıl? En çok merak ettiğim ikinci ve üçüncü ordusundaki kahramanlar, yani şu okçu ve binici kahramanlara ne kadar ekipman verdi? Şimdi birinci ordudan başlıyorum. Kırmızı 3, kırmızı 3, silahını da kırmızı 3 yapmış. Bayağı güzel. Alt taraflar kırmızı 1. Bu arada benim yaptığım gibi ilerlemiş. Zırhı kırmızı 1 yapmış. Silah ve kaskı kırmızı 3 yapmış. Bu en mantıklısı var dostlar. Sizin de haberiniz olsun. Bu şekilde yapmanız her türlü daha iyi oluyor. Sonrasında ikinci de aynı şekilde kırmızı 3 yukarısı, kırmızı 1 aşağısı ve yine silah kırmızı 3. Ondan sonra Angela'ya geldik. Yine aynı şekilde Angela'nın silahı kırmızı bir yıldızla kalmış. Fakat neden kalmış? Çünkü muhtemelen sezon 5 kahramanı ya. Sezon 5 yeni geldiği için bu sunucuya 189'a bu kahraman yeni geldiği için muhtemelen bunu da kırmızı 3 yapacaktır diye düşünüyorum. Taktiği şu şekilde ilerliyor. Hepsini eşit götürüyor. Kırmızı 3 yapacak. Ondan sonra kırmızı 5'i atmaya çalışabilir. Yine silah üst tarafı kırmızı 3 yapmış. Alt taraf kırmızı 1. Lan'ın kırmızı 2 yapmış silahını. Ondan sonra ekipmanlarda da yine 3'e 1 yapmış. Francis'in de yine 3'e 1 yapmış ve silahı kırmızı 1. Bu arada silah seviyesi bayağı iyi ilerlemiş. Ya hepsini kırmızı 3 yapsa bayağı bir uçacak demek ki. Şu anda 3.1G, bunu 3 yapması gerekiyor. Bunu 3 yapması gerekiyor ve bunu 3 yapması gerekiyor. Bence bayağı iyi olur. Şimdi asıl merak ettiğim olay ikinci ordusundaki ekipmanlara ne verdi? Tıkladım. O yıldıza kadar basmış, yani çekirdeği bayağı harcamış. Bayağı çekirdek paketi alınmış diye yorumladım. Sarı 10, sarı 10, sarı 8, sarı 8 ve Natasha'nın silahını bile kırmızı bir yapmış. Wow. Ha bak, burada biraz düşmüş ama yine bayağı yatırılmış. Burada yine düşmüş. Rosa'nın silahı alınmış. Daria'nın silahı kırmızı yapılmış. Bayağı bir silah paketleri falan. Ya ikinci orduya bence bu kadar yüklenmek mantıklı değil. Fakat şöyle dostlar, şimdi muhtemelen bu tarz hesaplarda şöyle bir sorun oluyor. DX problemi. Aynen öyle. DX problemi, bu ne demek oluyor? Enerji çekirdeği çok fazla birikiyor ama DX birikmiyor. Bundan dolayı
ana ordunuzu yani 1. ordunuzu yükseltemiyorsunuz. Bundan dolayı mesela buraya mecburen hani bunlara yükseltmek zorunda kalıyorsunuz mesela. Çünkü enerji çekirdeği çok fazla birikiyor bir yerden sonra. Özellikle balina hesaplarda. Bundan dolayı muhtemelen yükseltmiş. Yani amacım 1. ordu fakat silahlarını çok yükseltmiş. Şöyle Margaret'ta mı kalmıştık? Darian'ın kırmızı bir yapmış silahını. Margaret 5 yıldız. Catherine 5 yıldız. Cyrus kırmızı bir. Marcia 5 yıldız. Allah şarjı bitiyor telefonun. Marcia'nın da 5 yıldız yapmış. Lucas var. Ryan'ın silahı gelmedi. Muhtemelen onu da alır herhalde. Tam emin değilim. Lucas'ınkini silahını almamış. Başka var mı abi? Silahı gelen bütün kahramanların silahını almış. Yok artık ya. Felaket abi. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani sadece şu Lucas'ınkini almamış. Bunun haricindeki bütün silahları almış ve mesela hani bazılarını kırmızı bire falan atmış. Kırmızıya atmış mesela, örnek veriyorum. Ya ekipman ve silah konusunda bayağı ileride. Şeye baksak peki. Etkinlik geçti mi? Etkinliği geçti. Çantası dolu değildir. Ama çantasına bir bakmak istiyorum. Tıkladım. Neler var abi çantamızda? Çantamızda 250 evrensel var. Ya çantanın boş olması normal çünkü etkinlik geçti. Ondan dolayı yani pek bir şey birikmesi mümkün değil. Hızlandırma konusunda var mı bir şeylerin? Yok, hızlı her şeyi harcamış. Her şeyi harcamış. Şöyle bir şey yapsak, oranlarını çok merak ediyorum. Şöyle yakına bir çıkartsak hocam. 3G ile 3G'lik orduyla 1 milyon gücü olan canavara vuruyoruz. Dur bakayım. Şimdi oranlarını merak ediyorum. 1. ordusunun. 2700 falan var mıdır ya? 2700 tıkladım. Bu değil lan. Yok yok, bu değil. Pardon. Lan şey gitti lan. Allah Allah, ben yanlış mı? Allah Allah. Ben az önce vurmadım mı ya? Bu değil. Yo yo yo, bu değil. Dejavu yaşadım ya da. Neyse, videoda belli olur o. Ha, şuradan çıkıyor oğlum. Senin kafanı sikeyim. İyice kafayı yedim ya. Oyunu oynuyor vallahi kafayı yedim. Oranlarına bir bakmak istiyorum. 2700 dedik de 2650 çıktı. Bu arada 2650 de çok iyi saldırı olarak. Saldırısı 2653, savunması 2448, HP'si 746. Birliklerin toplam hasarı da hani %849. Bence çok yüksek ya. Bayağı yüksek. Benim hesaptan falan bayağı bir fark var arada. Şimdi bir araba seviyesine bakalım. Araba seviyesi çipler falan da var tabi. Araba seviyesi 324. Burası ya biraz şey. Buraya vites paketi almak, sadece sırf vites paketi almak çok gereksiz olduğu için hani genellikle araba seviyeleri hani bir tık düşük kalıyor. Mesela 400-500 yapmak biraz zor geliyor. Çünkü hem çok fazla vites istiyor hem de paket, yani ona alınmaz abi, anladın mı? Bir şimdi oyuna sallamak istemiyorum da bence çok mantıksız bir yer. Yani burayı hani gideceksin abi, zombi keseceksin. Cart curt elmaslarınla yapmak istersen bu şekilde yapacaksın. 324 yine bence bayağı iyi. Bayağı iyi. Ama muhtemelen paket almamıştır buraya. Aksesuara bir bakalım. Aksesuar 30 üstüdür diye tahmin ediyorum. 35 hatta neredeyse. Hepsini 35 yapamaz daha. Aynen, daha var. Zor gidiyor. Gördüğünüz gibi planlar birikiyor. Yeni sunucuda oynayan arkadaşlar kesinlikle plan paketi almayın. Sonuç bu şekilde oluyor işte. Alsanız bile, ya alsanız da almasanız da bu şekilde plan çok fazla birikiyor, haberiniz olsun. Şimdi saldırı yukarıdaki ikisini, yani kaleye saldırdığımız zamanki parçaları, etkinleşen parçaları 35 yapmış. Bu da ne demek oluyor abi? Bol bol kaleye saldırıyor. Kale savunmasını da yükseltmiş. Ondan sonra burada bu saha saldırısıydı. Aynen, saha saldırısını 32'ye 31 yapmış. Yine bayağı iyi. Bu seviyeye göre, sunucuya göre bence süper. Burada birlik şehir savunmayı da 32-32 yapmış. Muhtemelen hani burada herkesin olayı artık eskiden set etkisi yoktu. Set etkisini getirdikleri için artık hani her şeyi eşit götürmeye çalışıyoruz. Bundan dolayı burada da muhtemelen 43 yapar. 43 yaptıktan sonra da 55 yapmak çok aşırı zor. Muhtemelen 55 yapamaz. Ya da yapması için çok aşırı zaman lazım. Çünkü
Akıl kârı değil abi. Şimdi çip'e bakıyorum. Çip'i merak ediyorum bu arada. Çip acaba ne kadar ileride olabilir? 3G'lik bir hesapta. Tıkladım. Neredeyse 4 set yapacak herhalde. Şurayı 4 yapmış. Şöyle bir bakalım. 4 yapmış. Şurada yükseltme yoktu. Tamam. 4 yapmış. XP'yi basmış direkt. Peki bunlardan ne kadar lazım? Bundan 5 tane lazım. Bayağı var. Bayağı var. Buradan da 5 tane lazım. Allah, yanlış yere tıkladım. Buradan da 5 tane. Daha 15 tane çip var. Şu anda 3 değil mi? Aynen. Çip setinin 3. versiyonunu alıyor. Abi burayı 10 yapan 11 yapan çıkar mı? Pardon 11 değil. 10 yapan çıkar mı ya? Şunu 10 seviyeye getirmek o kadar pahalı ki. Yani milyonlar yatırmak gerekiyor muhtemelen. Savaşçı chipseti bence yine yüksek. Ama 15 tane, yani 4. seviyeye çıkartmak için bayağı zaman ister. İkinci ne koymuş? Okçu koymuş. Yani ikinciyi fazla yükseltmemiş. Hani gelenlerle yükseltiyor ekstradan. İki yapamamış. Şundan bayağı fazla çıkmış. Bu bayağı kötü olmuş ya. Bayağı unlucky bir durum. Muhtemelen hiç üretmemesine rağmen 3 yıldız yapmış. Üstüne bir de 2 tane var. Oyunun en saçma bulduğum özelliği şu çipleri parçalama muhabbeti gelmesi gerekiyor ya. Binici'de de yine 3 yıldız yapmış. Rastgele çıkanlarla. Bunlar pek önemli değil ama şu birinci seti bayağı yüksek. Buradan çıktım. Teknolojiye bir bakmamız lazım. Teknolojide bir anda 2x açılmamış bir de. Güzel değil hocam bunlar. Komik değil yani. Kimse gülmüyor bunlara. Bence komik. Dur, gülmekten boğazıma şey kaçtı. Ölecektim ya. Ortak operasyon bitmiş. Ortak operasyon bitmesi bayağı iyi. 189'da ben 203'teyim. Benim çok az kaldı mesela. Bunun bitmiş. Arkadaşlar şimdi burayı komple bitirdi. Ortak operasyon burada ne yapması gerekiyor? Savaşı da komple. Oha! Savaşı da komple bitirmiş yalnız. Savaşın şurayı komple bitirmek çok sıkıntı. Bilmiyorum ya, mantıklı mı? Burayı komple bitirmiş bak. Şura var ya, o kadar fazla gün istiyor ki. Bilmiyorum, şaşırdım. Şimdi savaş bitmiş. Ortak operasyon bitmiş. Geliştir bölümü bitmemiş. Burada açık bıraktın. Aha. Abi yapma. Olamaz. Olamaz. Bak şunları falan kesin Alman yapması lazımdı. Oo bak, şuradan %30 kaybı var. 300 günlük bir sonucu desen. Bak buradan %30 alabilirdi. Ekstra. Buradan da %45 alabilirdi. Bunların hepsi kalmış mesela. Bunları kesinlikle yapması lazım ve ekstra muhtemelen sahibi izliyordur. Sahibi izliyor. Şunları da mesela bol bol savaştığımız için, mesela benim hesapta da bol bol savaşıyorum. Özellikle bak burada tedavi hızı bunları yükseltirse bayağı bir hızlı iyileştiriyor. Haberiniz olsun. Özellikle burada acil merkezde çok daha etkili oluyor. Bunu yükseltebilirsiniz. Çok fazla savaşan arkadaşlar varsa şuradakileri. Fazla gün istiyor ama gününe değiyor bence. Şimdi savaşçı özel eğitimine bir bakmamız gerekiyor. Burada durumlar ne? Burada durumlar pek iç açıcı değil. Daha burada yeni başlamış. Hatta yeni değil, %60 gelmiş oğlum. Ben de var ya, sağlam sallıyorum bazen ya. %60'a gelmiş. Burada ne lazım? Abi 9K ne ya? 9K rozet istiyor. Altını da bitmiş. Rozeti de bitmiş. Altının var mı çantada peki? Muhtemelen altının yok. Altın sıkıntısı bayağı çekiyor. 300 milyon altın var. Aynen. Ama bunu da yavaş yavaş yapar muhtemelen ya. Yavaş yavaş yani paket almaya çok gerek yok buraya. Paketler bence mantıklı yere yatırılmış. Full silahlar, ekipmanlar falan yükseltmiş. Buraya bunun için hani yavaş yavaş yükseltecek. Buraya yapacak bir şey yok. Ve şurada atıcı özel eğitimi, binici özel eğitimini yapmış. Bunu yapması ayrı bir iyi olmuş abi. Özellikle şu ikisini açması mükemmel. Ya ikisinde de bunu açmış. Bu süper bir şey. Son olarak bir de neye bakacaktık? Garnizon gücüne bakacaktık. Garnizon gücü asker seviyesi. Oha! Asker seviyesi, askeri merkezi 6 yapmış. Yuh! Plazayı 8 yapmış. Rally açtığı için değil mi? Aynen. Gelsin paralar,
Gelsin paralar. 76.000 kapasitesi var. Yedek asker bak bunlara falan hiç yükseltmemiş. Bak bu hesabın sahibi mesela full artı full oyunu biliyor abi. Anladın mı? Ama askeri merkez 6 yapmasına şaşırdım valla. 98.500 asker var. Garnizonu ne kadar sağlam bilmiyorum. Bayağı yüksek muhtemelen. Fakat şöyle bir sıkıntı var. İçeride 30.000'de nişancı askeri var ya. Mesela bu garnizon gücünü düşürüyor. Bunun 30.000 nişancı asker yerine örnek veriyorum savaşçı asker olsaydı çünkü birinci ordusu savaşçı ya garnizonu tutan da savaşçı olacak. Şöyle göstereyim hemen uzatmadan. Tıkladım 9.69G. Bayağı iyi. Ama dediğim gibi işte bunu hani hepsi şey olsa hatta şöyle bir baksak deneme yapsak. Dur bir saniye. Bir saniye. Şöyle yapalım. 9.69G'ydi. Şöyle çıkarttım abi. Mesela 1K asker çıkarttım. 9.69 bak 9.73 oldu gördünüz mü? Yani bunu bilmiyorum da daha mantıklı olabilir. Yani ikinci ordusu evet biraz düşer ama garnizonu çok daha yüksek olur. 10G'yi falan çok rahat geçer hatta. Bunun haricinde de bakacağımız başka bir yer var mı? Bu arada kaleyi 8 yapmış. Bunu ikinci kez söylüyorum biliyorum. Dostlar bunun haricinde de bakacağımız başka bir yer bulamadım. Abi hesap 10 numara ve yatırılan paraya göre sıfır hatayla gelişmiş diyebileceğimiz hesaplardan birisi. Genelde balina hesaplarda böyle hesap bulmak zor. Çünkü neden adamlar genelde hani oyunu bilmiyorlar rastgele yatırıyorlar anladın mı? Mesela bu hesapta abi şey var. Sıralamayı da gösterebiliriz. Mesela öldürmesi bile yüksek. Yani bu güce göre öldürmesi mesela bayağı iyi. Sıralamaya bir bakalım. Sıralamadan sonra da kapatırız videoyu. Abi birinci sırada Emporfer var. Emporfer. Umarım ismi böyle okunuyordur ya. Vallahi bizim İngilizce özürlülüğü çok sıkıntı ya. Aşama sıralaması 481. sırada. İkinci sırada yine Deniz Misali var 481. Bayağı sağlam Türk oyuncular var arkadaşlar orada. Emporfer 480. Ya sunucuda ikinci sırada abi. Ve sonuçta işte bu tarz oyunlarda ikinci olmak bile çok aşırı maliyetli maalesef ki. Kişisel öldürmede birinci sırada yarışıyorlar neredeyse kafa kafaya. Çok iyi. Vallahi eline sağlık. 10 numara. Hesaba da güvenip verdiği için ayrıca teşekkür ediyorum bu arada. Dostlar bu video buraya kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız özellikle balina hesaplarını tanıtımını lütfen bir beğeni atın abi. Bir yorum. Hani etkileşim olsun. Çünkü hani balina hesap incelemeleri bayağı zor oluyor. Balina oyuncuya ulaşmak falan filan derken bayağı zorlanıyoruz yani onu söyleyeyim. Ondan dolayı hani etkileşim açısından şey yaparsanız bir like, yorum, hype puanı okeydir yani benim için. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.